Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size erkek bebekler için çok tatlı, çok şirin bir yelek modeli anlatacağım. 3 parça öreceğiz. Sıralı bir model. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Hem çok kolay hem de çabuk ilerliyor. En fazla 2 günde kolaylıkla bitirebilirsiniz. 1-2 yaş aralığındaki bebek ve çocuklar için yapacağım. Siz daha büyük ya da daha küçük yapmak isterseniz yorum kısmına yazın, yardımcı olurum. İp olarak şöyle göstereyim. Alize Baby bez kullanacağım. 100 gram 240 metre diye hatırlıyorum. Evet. Renk kodu da soranlar için 368. Evet, bir yumaktan fazla gider diye düşünüyorum. O yüzden elimde 1,5 yumak ipim var. Bunları kullanacağım. Size ne kadar arttığı videonun sonunda da söyleyeceğim. Şiş olarak ise 3,5 numara şişle öreceğim. Önce sağ ön, sonra sol ön, en sonunda arka bedeni yapacağız. Sonra da dikimini tamamlamasını yapacağız inşallah. Evet, hazırsanız şöyle iplerimi kenara alayım. Evet, önleri 40 ilmek atarak başlayacağız. Hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şişimize 40 tane ilmek atalım. Benimle aynı boyutta yapanlar. Sonrasını göstereceğim. Evet, şişime 40 tane ilmeğimi attım. Çeviriyorum. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde ilk kenar ilmeğimi düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimi de düz örüyorum. 1 2. Kenar ilmekten sonra 2 düz ördüm. 2 ilmek ters. Lastik örgü 2 düz 2 ters şeklinde ilerleyecek. 2 tersten sonra 2 ilmek düz. Kenar patında haroşa yapacağım. Evet, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. 2 düz, 2 ilmek ters. Evet, bu şekilde son 7 ilmek kalana kadar 2 düz 2 ters şeklinde ilerleyelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Son 7 ilmeğim kaldı. En son 2 ters ördüm. Son 7 ilmeğimi de haroşa örüyorum. Haroşayı ben ön yüzden de düz, arka yüzden de düz olarak ördüğüm için düz örerek ilerliyorum. Son kenar ilmeğimi de örmeden ipi kendime doğru alıp örmeden sağ şişime aldım. Çevirdim. Kenar bandı sağ tarafta, lastik tarafta bu taraf olacak. Koltuk kesimi de burada olacak arkadaşlar. Evet. Ön yüzdeyiz. 7 ilmek haroşa. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ilmek haroşadan sonra 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. Yani tersi ters, düzü düz örüyorum. 2 düz, 2 ters. 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. Evet, bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Son 3 ilmeğim kaldı. En son 2 düz örmüşüm. 2 ilmeğim ters. Son kenar ilmeği de ipi kendime doğru alıp örmeden sağ şişimi alıyorum ki kenarı düzgün olsun. Çevirdim, arka yüzdeyim. Yine aynı şekilde haroşalar, haroşa, lastik örgü, 2 düz 2 ters gördüğümüz gibi öreceğiz. Evet, kenar ilmekten sonra 2 düz 2 ters 2 düz. Evet, bu şekilde ilerliyoruz. Son 7 ilmeği de haroşa öreceğiz. Şöyle hızlıca öreyim hatta. Eminim bilirsiniz. 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. 2 ters, 2 düz, 2 ters. Kalan 7 ilmeğim de haroşa. Evet.
Son kenar ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Çevirdim, ön yüzeyim. Yine baştaki 7 ilmek haroşa, sonra 2 ters 2 düz şeklinde lastik örgümüze devam ediyoruz. Düğme iliğini açacağız arkadaşlar. Sağ önde olacak düğme iliği. 2 sıra haroşa görüntüsü olmuş. 5 sıra haroşa görüntüsü olana kadar aynı bu şekilde örelim. Sonra düğme iliğini beraber açacağız. Evet, dediğim gibi bakın 1 2 3 4 5 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Şimdi düğme iliğimizi açacağız. 1 2 3 ilmek ördüm. 3 ilmekten sonra bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. 2 ilmek daha haroşa örüyorum. Evet, düğme iliğimizi açmış olduk. 3 ilmekten sonra bir doladık. 2 ilmeğin ikisini bir ördük. 2 ilmek haroşamızı örüp kenar bandı tamamladık. Şimdi yine lastik örgüme devam ediyorum. 2 düz 2 ters şeklinde ilerliyorum. Arka yüzden de haroşa olarak sırayı tamamlayacaksınız. Ne kadar öreceğiz lastik örgümüzü? Buradaki ters sıraları 13 sıra olana kadar, buradaki haroşa sıralarımda 7 sıra olana kadar öreceğim arkadaşlar. Sonrasını göstereceğim. Evet, lastik örgümü tamamladım. Bu haroşa sıraları 1 2 3 4 5 6 7 sıra oldu. Bu aradaki ters sıraları sayarsak da bakın, başlangıç sırasından sonraki tersleri sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 sıra olmuş oldu. Evet, şimdi desenimize geçeceğiz. Deseni ben size göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle ben diğer parçamı ördüm. Desenim bu olacak. Şöyle çok fazla istek geliyordu. Evet, ne yapacağız? Şöyle anlatayım. Bakın 2 sıra ters görüntüsü, sonra 3 sıra önden düz arkadan ters öreceğiz. 3 sırada pirinç örgü, sonra yine 3 sıra ön yüzden düz arka yüzden ters, sonra 2 sıra haroşa görüntüsü olacak. Bu 2 sıra haroşa görüntüsü oluşturmak için de 3 sıra örmüş olacağız. Mantıken sayarsak 12 sırada bir desen bitiyor. Evet, şöyle kenara alayım, beraber desenimize geçelim. Evet, haroşa öreceğiz. Evet, 7 ilmek haroşamızı örüyoruz. Desenimizde dediğim gibi 2 sıra haroşa olacak. Haroşayı düz ördüğüm için düz örüyorum. Evet, haroşa örerek sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzdeyim. Yine haroşa öreceğim. Desenin ayrıyeten anlatım videosu var arkadaşlar. Kanalımda sorarsanız linkini ekleyebilirim. Evet, bakın ön yüzde bir sıra haroşam oluştu bile. Zaten kenar bandı da haroşa. O yüzden 2 sıra haroşa olacak şekilde örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, ön yüzdeyim. 2 sıra haroşa görüntüsü olacak şekilde ördüm. Şimdi 3 sırada ön yüzden düz, arka yüzden ters öreceğiz. Baştaki 7 ilmeğim haroşa. Evet, 3 6 7 ilmek haroşadan sonra ön yüzden düz, arka yüzden ters örüyorum desen olarak. Evet, düz örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, ön yüzden düz örerek sırayı tamamladım. Çevirdim, arka yüzde ikinci sıra. İlk kenar ilmeğimi ördüm. Sonra ters örerek ilerliyorum. Evet, son 7 ilmek kalana kadar ters örüyoruz. Şöyle hızlıca öreyim istiyorum.
Evet, şöyle sayalım. 3, 6, 7 ilmeğim kaldı. Onları da haroşa örüp arka yüzden ikinci sıramı tamamlamış oldum. Ön yüzde üçüncü sıra. Dediğim gibi 3 sıra ön yüzden düz, arka yüzden ters öreceğiz. Üçüncü sıra 7 ilmek haroşadan sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7. Haroşayı da düz örüyorum. Düzü de düz örüyorum ama haroşayı ters örenler için böyle söylüyorum arkadaşlar. 7 ilmek haroşadan sonra düz örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, üçüncü sıra olmuş olacak. Evet, ön yüzden sıramı tamamladım. Yani üçüncü sırayı tamamladım. Dediğim gibi 3 sıra ön yüzden düz, arka yüzden ters örmüş olduk. Şimdi 3 sırada pirinç örgü öreceğiz. Pirinç örgü için ilk kenar ilmeğimi düz ördüm. Sıradaki ilmeğimi de düz örüyorum. Bir düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Son 7 ilmek kalana kadar bir düz, bir ters örüyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Tekli pirinç deseni yapıyoruz. Bir düz, bir ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters. Evet, bir düz, bir ters örerek ilerliyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. 3, 6, 7 ilmeğim kalmış. Kalan 7 ilmeği de haroşa örüp sıramı tamamlıyorum. Son kenar ilmeğimi örmeden sağ işimi alıyorum. Kenarı düzgün olsun diye. Çevirdim, ön yüzdeyim. İkinci sıra pirinç desenindeyim. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 4, 5, 6, 7. 7 ilmekten sonra pirinç deseni yaparken düzün üzerine ters, tersin üzerine düz öreceğiz. Karşında düz ilmek var, onu ters örüyorum. Ters ördüm. Sıradaki ilmek ters, onun üzerine düz örüyorum. Düzün üzerine ters, tersin üzerine düz örüyorum. Düzün üzeri ters, tersin üzeri düz. Düzün üzerine ters örüyorum, tersin üzerine düz örüyorum. Tam tersini yapıyoruz. Evet, düzün üzerine ters, tersin üzerine düz. Evet, karşında ters ilmek var, onun üzerine düz örüyorum. Düz ilmeği görünce onun üzerine ters örüyorum. Evet, ikinci sıra pirinç deseninin sırayı tamamlıyorum. Kenar ilmeğimi de örmeden sağ işimi aldım. Çevirdim. Arka yüzde üçüncü pirinç sırası. Yine bir altta ne ördüysem onu tam tersini öreceğim. İlk kenar ilmeğimi düz ördüm. Sıradaki ilmeğim ters, onun üzerine düz örüyorum. Düz örmüşüm bir alt sırada, burada düz görünüyor, onu ters örüyorum. Tersin üzeri düz, düzün üzeri ters. Tersin üzeri düz, düzün üzeri ters. Bir düz, bir ters. Evet. Tersin üzeri düz, düzün üzeri ters. Bu şekilde ilerliyorum. Son 7 ilmek kalana kadar. Evet, tersin üzerine düz ördüm. Sayıyorum. 3, 6, pardon, bunu da geri söküyorum. 7 ilmek. 3, 6, 7 ilmek kalana kadar pirinç desenimin 3. sırasını yaptım. Kalan 7 ilmeğimi de haroşa örüp sıramı tamamlıyorum. Son kenar ilmeğimi örmeden sağ işimi aldım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Ne yaptık? Şöyle desenimizi hatırlayalım arkadaşlar. Bu 2 sıra haroşa görüntüsü içinde biz aslında 3 sıra ördük diyelim. Çünkü arka yüzden başladık. Haroşa ön yüzde görünsün diye.
3 sıra haroşa, 3 sıra önden düz, arkadan ters. 3 sıra pirinç örgü. Şimdi yine 3 sıra ön yüzden düz, arka yüzden ters öreceğiz. 7 ilmek haroşadan sonra 7 ilmek haroşadan sonra düz örerek ilerliyorum. Evet, sırayı tamamlayalım. Evet, 7 ilmek haroşadan sonra düz örerek sıramı tamamladım. Birinci sıra diyelim. Çevirdim. Arka yüzden ikinci sıra. İlk kenar ilmeğimi düz ördüm. Sonra ters örerek ilerliyorum. Son 7 ilmek kalana kadar ters örüyoruz. Desenimiz çok kolay, çok basit, çabuk da ilerliyor. Evet, 3, 6, 7 ilmek kalana kadar ters ördüm. 7 ilmeğimi de haroşa örüp sıramı tamamlıyorum. Son kenar ilmeğimi de örmeden alıyorum. Çevirdim. Düğme iliğini de 12 sırada bir açacağım. Evet, ön yüzde 3. sıra. 7 ilmek haroşadan sonra düz örerek ilerliyorum. Evet. Düz örerek sırayı tamamlayalım. Evet, 3 sıra örmüş oldum. Ön yüzden düz, arka yüzden ters, ön yüzden düz ördük. 3 sıramızı tamamladık. Şimdi 3 sırada haroşa öreceğiz. Böyle 2 sıra haroşa görüntüsü olacak. Arka yüzden başlıyoruz arkadaşlar. Çevirdim, arka yüzden sırayla bütün ilmeklerimi haroşa örüyorum. Evet, birinci sıra. Dediğim gibi 3 sıra öreceğiz. Ön yüzde bir sıra haroşa görüntüsü oluştu bile. Haroşa örerek sırayı tamamlayalım. Evet, haroşa örerek sırayı tamamladım. Çevirdim, ön yüzde yine haroşa öreceğim. İkinci sıra olmuş olacak. Evet, haroşa örerek sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Haroşa sıramın ikinci sırasında örmüş oldum. Arka yüzde 3. sıra. Haroşa örüyorum. Haroşa örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, haroşa örerek sırayı tamamladım. Üçüncü sıramı da tamamlamış olduğum ön yüzde 2 sıra haroşa görüntüsü oldu. Şimdi ne yapacağız? Bir desen tamamen çıktı. Şimdi diğer desene başlamış oluyoruz. 2 sıra zaten haroşamızı ördük. Şimdi ne yapacağız? 3 sıra ön yüzden düz, arka yüzden ters öreceğiz. Bakın, geriye doğru bakınca anlarsınız artık ne yapacağınızı. 7 ilmek haroşadan sonra evet, 7 ilmek haroşadan sonra ön yüzden düz, arka yüzden ters, tekrar ön yüzden düz öreceğiz. Kenar bantları da haroşa olacak. Evet, 3 sıra ön yüzden düz, arka yüzden ters, ön yüzden düz örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, 3 sıra ön yüzden düz, arka yüzden ters, ön yüzden düz ördüm. Sonra ön yüzden sıramı tamamlamış oldum. Şimdi pirinç deseni yapacağım. Burada yaptığım gibi 3 sıra öreceğim. Ne yapmıştık? Burada yaptığımız gibi arka yüzden başlıyoruz pirinç desenine. Pirinç deseninin birinci sırasında arka yüzden başlıyoruz. Evet, ilk kenar ilmeğimi düz ördüm. Sıradaki ilmeğimi de düz örüyorum. Kenar ilmekten sonra bir düz, bir ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir düz, bir ters. Evet, bir düz, bir ters örerek son 7 ilmek kalana kadar ilerliyorum.
Şöyle bazen konuşurken yanlış mı ördüm diye bakıyorum. Bir ters, bir düz. Evet, bir düz, bir ters örerek ilerliyorum. Üç, 6 ters ördükten sonra kalan 7 ilmeğimi de haroşa örüp pirinç desenimin birinci sırasını tamamlamış oldum. Ön yüzde ikinci sırasındayım. Dediğim gibi 3 sıra öreceğiz. 7 ilmek haroşadan sonra şöyle düğme iliğine geldik mi, ona bakayım. 3, 6, 9, 12 sıra. Evet, ilk düğme iliğinden sonra 12 sıra örmüşüz. Beraber sayalım, bakın düğme iliğinden sonra 3, 6, 9, 12 sıra olmuş. İkinci düğme iliğini açacağım. 3 ilmek ördükten sonra bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. 2 ilmek haroşa ördüm. Kenar bandını yapmış oldum. Pirinç deseni için düzün üzerine ters, tersin üzerine düz. Düzün üzeri ters, tersin üzeri düz. Evet, bu şekilde pirinç desenimin ikinci sırasını yapıyorum. Dediğim gibi her desenden 3 sıra örüyorum. Kenar ilmeğimi de örmeden sağ işimi aldım. İkinci sırasını tamamladım. Çevirdim. Arka yüzde pirinç desenimin 3. sırasındayım. İlk ilmeğimi düz ördüm. Sıradaki ilmeğimi de ters örmüşüm. Bakın bir alt sırada ters görüntüsü var. O yüzden düz örüyorum. Düzün üzeri ters. Tersin üzeri düz. Son 7 ilmek kalana kadar bu şekilde ilerliyorum. Evet, sayalım. 3, 6, 7 ilmeğim kalmış. O 7 ilmeği de haroşa örüp sıramı tamamlıyorum. Çevirdim. Ön yüzdeyiz. 3 sıra pirinç deseni yaptıktan sonra şöyle geriye doğru bakıyorum. Pirinç desenden sonra 3 sıra ön yüzden düz, arka yüzden ters öreceğiz. Kenar pat hariç kenar patı 7 ilmek haroşa olacak hep. Evet, 3 sıra ön yüzden düz, arka yüzden ters örelim. Yine sonrasını göstereceğim. Evet, 3 sıra ön yüzden düz, arka yüzden ters, ön yüzden düz ördüm. Şimdi ne yapacağız? Şöyle geriye dönüp bakınca anlarsınız. Pirinç örgüden sonra 3 sıra ön yüzden düz, arka yüzden ters ördük. Böyle 3 sırada haroşa olacak. Sonra ön yüzden bitirdik. Arka yüzden birinci sıra haroşamı örerek ilerliyorum. Evet, 3 sıra haroşa olacak. Sonra yine ön yüzden düz, arka yüzden ters öreceğiz. 3 sıra. Böyle üçerli sıralar şeklinde devam ediyor. Videoyu geriye alıp da yapabilirsiniz. Ya da geriye bakarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi 3 sıra. Mantık o şekilde ilerliyor. Örüntü oluyor. Yani tek kendini tekrarlıyor arkadaşlar desenimiz. Böyle bir desen çalıştık. Şimdi ikinci desenin bu haroşasındayız. Yani bu haroşa sırasında. Sonra dediğim gibi 3 sıra düz görüntüsü olacak. Sonra 3 sıra pirinç görüntüsü. Sonra 3 sıra düz. 3 sırada 2 sıra oluyor. 3 sıra örünce 2 sıra haroşa görüntüsü oluyor. Düğme iliklerimizde 12 sırada bir açacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Yaka koltuk kesimine kadar böyle ilerleyeceğiz. Hatta şuradan göstereyim arkadaşlar. Şöyle ben 6 desen çalışacağım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 desen çalışacağım. Sonra aynı anda koltuk kesim ve yaka oyuntusuna başlayacağız. Evet, yapalım. Sonrasını göstereceğim.
Evet, tamamladım. Şöyle göstereyim. Desenleri beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 desen yaptım. Son 6. desenden sonra da bir sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Şimdi aynı anda hem yaka hem koltuk kesimi yapacağız. Santim olarak da vermek istiyorum. Şöyle 23 santim olmuş. Gördüğünüz gibi 23 santim olmuş. Dilerseniz bir desen fazla örebilirsiniz. Evet. Koltuk kesiminde sadece 5 ilmek keseceğiz arkadaşlar. Her ön yüzde kesim yapacağız. Evet. 6 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ilmek haroşa ördükten sonra sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Zaten desenimin ikinci haroşa sırasındayım. Haroşa örerek ilerliyorum. Evet, son 8 ilmek kalana kadar haroşa örerek ilerleyelim. Evet, 8 ilmek kalana kadar haroşa örerek ilerledim. Şimdi sıradaki ilmeği örmeden sağ işimi aldım. Sıradaki ilmeğin de yönünü bu şekilde çeviriyorum. Ve ikisini sol işime aktardım. Sağa doğru ikisini bir örüyorum. Haroşa ördüğüm gibi ördüm. Evet, kalan 6 ilmeğimi de örüyorum. Son kenar ilmeğimi örmeden sağ işimi alıyorum. 5 ilmeği ördük. 6. yani son ilmeği de örmeden sağ işimizi aldık. Burada kenar bandı olacak arkadaşlar. Koltuk kesimi tarafında kenar bandı olacak. 7 ilmek haroşa olacak. O yüzden arka yüzden 7 ilmek haroşa örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek haroşadan sonra yine haroşa örerek ilerliyorum. Haroşa desenini yaptığım için. Evet, haroşa örerek sırayı tamamlayalım. Evet, haroşa örerek sırayı tamamladım. Şöyle 2 sıra haroşa görüntüsü oldu. Burada olduğu gibi. Desenimize devam ediyoruz. Evet, ikinci eksiltme sırasındayım. 6 ilmek haroşamı örüyorum. Ön yüzde ikinci eksiltme sırası 3, 4, 5, 6 ilmek ördükten sonra sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Ve düz örerek ilerliyorum. Evet, sıranın sonunda 8 ilmek kalana kadar örüyoruz. Şöyle sayalım. 3, 6, 7 ve 8 oldu. 3, 6, 7, 8. Son 8 ilmeğim kaldı. Sıradaki ilmeği örmeden alıyorum. Bir sonraki ilmeği de bu şekilde yönü çevirip sağ şimi aldım. Sol şimi aktardım. İkisini bir sağa doğru haroşa örüyorum. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son kenar ilmeğim 7. Evet, çevirdim. Arka yüzdeyim. 7 ilmek haroşa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek haroşadan sonra ters örerek ilerliyorum. Evet, sıranın sonunda 7 ilmek kalana kadar ters örüyoruz. Şöyle sayalım. 3, 6, 7 ilmeğim kalmış. O 7 ilmeği de haroşa örüp sıramı tamamlıyorum. Çevirdim. Ön yüzde 3. eksiltme sırasındayım. 6 ilmek haroşamı örüyorum. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmekten sonra sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Düz örerek ilerliyorum. Evet, 8 ilmek
kalana kadar öreceğim. Şöyle sayayım. 3, 6, 7, 8.'yi de söküyorum. 8 ilmeğim kaldı. Sıradaki ilmeği örmeden aldım. Bir sonrakine yönünü çevirip örmeden sağ şişimi alıyorum. Sol şişimi aktarıp sağa doğru ikisini bir örüyorum. Ve haroşa örerek sıramı tamamlıyorum. Kenar ilmeğimi de örmeden alıyorum. Çevirdim. Arka yüzdeyiz. Baştaki 7 ilmek haroşa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sonra burada pirinç desenine geçtik. 7 ilmek haroşadan sonra ters örüyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Evet, 7 ilmek kalana kadar bir ters bir düz ördüm. Kaç ilmeğim kalmış? 3, 6, 7 ilmek kalmış. Kalan 7 ilmeği de haroşa örüyorum. Evet. Çevirdim. Ön yüzde 4. eksiltme sıramdayım. 6 ilmek haroşamı örüyorum. 3, 4, 5, 6. 6 ilmekten sonra sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Evet, pirinç desenimi yapıyorum. Düzün üzeri ters, tersin üzeri düz. Düzün üzeri ters, tersin üzeri düz. Sekiz ilmek kalana kadar. Evet, şöyle 8 ilmeğim kaldı. Sıradaki 2 ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Şöyle kesim yönü güzel dursun diye bu şekilde yapıyoruz. Kalan 6 ilmeğimi de örüyorum. Son ilmeği örmeden alacağım. Evet. Çevirdim. Dördüncü eksiltme sıramızı tamamlamış olduk. Şöyle 1, 2, 3, 4. Evet. Çevirdim. Arka yüzde 7 ilmek haroşa. 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmekten sonra tersin üzeri düz, düzün üzeri ters. Yedi ilmek kalana kadar. Üç, altı, yedi ilmeğim kaldı. Onları da haroşa örüp sırayı tamamlıyorum. Evet, çevirdim. 5. eksiltme sıramdayım. 6 ilmek haroşamı örüyorum. 3, 4, 5, 6 ilmekten sonra sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Ve desenim için düz örerek ilerliyorum. 8 ilmek kalana kadar düz örüyorum. 3, 6, 7, 8 oldu. Sıradaki 2 ilmeğin ikincisini yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Evet, kalan ilmeklerimi haroşa örüyorum. Son ilmeğimi de örmeden sağ şişimi alıyorum. 5. eksiltme sıramızı tamamladık. Koltuk kesimini tamamladık arkadaşlar. 5 ilmek eksilttik. Şimdi şişimizde 30 ilmeğimiz kalması lazım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30.
5 ilmek sağda 5 ilmek solda eksiltme yapmış olduk. Arka yüzden 7 ilmek haroşa, 7 ilmek haroşadan sonra ters örerek ilerliyorum. 7 ilmek kalana kadar ters öreceğim. Şöyle, evet, 3 6 7 ilmeğim kalmış. 7 ilmeğimi de haroşa örüyorum. Son ilmeği de örmeden sağ şişimi alıyorum. Çevirdim. Evet, şunu söylemeyi unuttum arkadaşlar. Çok özür dilerim. 4 tane de düğme iliğim oldu. Onu söylemeyi unuttum size. Evet, ne yaptık? Koltuk kesimini tamamladık. Şimdi sadece yakadan devam edeceğiz. 7 defa daha eksiltme yapacağız. Şişimizde 23 yanlış hatırlamıyorsam. Evet, şişimde 23 ilmek kalana kadar yakada sadece bu tarafta eksiltme yapacağım arkadaşlar. Koltuk kesimini tamamladık, eksiltmesini. Ne yapıyoruz? 6 ilmek haroşamızı örüyoruz. 3 5 6 oldu. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Desenim için düz örerek ilerliyorum. Son 7 ilmekte haroşa zaten düz örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Arka yüzden 7 ilmek haroşa, evet, haroşa desenine geçtim. Haroşa örerek ilerliyorum. Sırayı tamamlayalım haroşa örerek. Evet, haroşa örerek sırayı tamamladım. Çevirdim, ön yüzdeyim. Yine eksiltme yapacağım. Dediğim gibi sadece yaka kısmında eksiltme yapacağız. Dilerseniz şöyle bir karıştırıyorsanız işaretleyici koyabilirsiniz. Sadece burada eksiltme yapacağımız için. Bu şekilde yapabilirsiniz. 23 ilmek kalana kadar her ön yüzde 6 ilmekten sonra eksiltme yapacağız. 6 ilmek örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ilmekten sonra sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Ve haroşa örerek sırayı tamamlayacağım. Evet, yakada kesime devam ediyoruz. 23 ilmek kalana kadar. Yakada 12 ilmek kesmiş olacağız. Evet, kesimleri tamamlayıp döneceğim. Yani 23 ilmek kalana kadar kesim yapacağım. Sonrasını göstereceğim. Evet, yaka oyuntusunu tamamladım. Şişimde toplamda 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23 tane ilmeğim kaldı. Artık bunu çıkartabilirim. Eksiltmelerimizi tamamladık. Dilerseniz 1-2 sıra daha eksiltme yapabilirsiniz. Size kalmış. Omuz için bence bu yeterli diye düşünüyorum. Evet, artık eksiltme artırma hiçbir işlem yapmadan devam edeceğim. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 3 6 7. Zaten desenimde haroşa örerek sırayı tamamlıyorum. Evet, arka yüzden de hiçbir işlem yok. Haroşa yapacağız. Evet, desenimize devam edelim. Baştaki 7 ilmek haroşa, sondaki 7 ilmek haroşa olacak. Ne kadar öreceğiz? Şöyle göstereyim. Şöyle koltuk kesimine bakın, buradan başladık. Bu desenler 1 2 olmuş. 4 desen olana kadar örelim. Ve 2 sıra haroşa ile bitireceğiz. 4 desen yapalım. Sonrasını göstereceğim.
Evet, dediğim gibi ördüm. Şöyle koltuk kesiminden sonraki desenleri sayarsak 1, 2, 3, 4 desen ördüm. Haroşa sıralarını sayarsam da 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 26 sıra haroşa olana kadar ördüm. Şöyle santim olarak boyunu da vermek istiyorum. Evet, pardon. Evet, santim olarak 34,5 santim olmuş arkadaşlar. Evet. Şimdi kesim yapacağız. İlk ilmeğimi örüyorum. Sonra onu sol şişime aktarıp ikisini bir örüyorum. İlmeğimi sol şişime aktardım, ikisini bir ördüm. İlmeğimi sol şişime aktardım, ikisini bir ördüm. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi keselim. Evet, ilmeklerimi kestim. Şöyle son bir ilmeğim kaldı. İpimi kesiyorum. Şimdi son ilmeğin içinden ipimi geçirdim. İlk parçamızı tamamladık. Şimdi sol ön bedene başlayacağız. Yine aynı şekilde 40 ilmek atarak başlayacağız. Evet, onun sol tarafında olacak kenar bandı. Evet, şişimize 40 tane ilmek atalım. Sonrasını göstereceğim. Nasıl yapacağız? Lastik kısmını anlatacağım. Tamamlayıp döneceğim. Evet, sol ön beden için şişime 40 ilmek attım. Çevirdim. Arka yüzeyim. Baştaki 7 ilmek haroşa olacak. 7 ilmeğimizi haroşa örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, 7 ilmek haroşadan sonra 2 ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. Evet, 2 düz 2 ters, bu şekilde sıranın sonuna kadar gelin. Evet, sıranın sonuna geldim. 2 tersten sonra 2 düz. Kenar ilmeğimi de örmeden sağ şişimi alıp sıramı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzeyim. Tersi ters, düzü düz öreceğim. Lastik örgümü örerek ilerleyeceğim. İlk kenar ilmeğimi ördüm. 2 ters var karşımda, ters örüyorum. 2 ters, 2 düz. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Evet, bu şekilde lastik örgümüzü örerek ilerleyelim son 7 ilmek kalana kadar. Evet, son 7 ilmeğim kaldı. Onları da haroşa örüp sırayı tamamlıyorum. Evet, çıkışta son ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum ki kenar düzgün olsun. Evet, lastik örgümüz bu şekilde olacak arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim. Kenar bandı sol tarafta olacak. Evet, lastik örgümüzü bu şekilde tamamlayalım. Diğerini aynı boyutta olana kadar örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, lastik örgümü tamamladım. 13 sıra oldu. Şöyle göstereyim. Yine beraber sayalım. Bakın, başlangıç sırasından sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sıra ördüm. Şimdi desenimize başlayacağız. Evet. 2 sıra haroşa öreceğiz. Evet, kenar patı da haroşa zaten. 2 sıra haroşa olacak şekilde örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, desenim için 2 sıra haroşayı ördüm. Şimdi son 7 ilmek kalana kadar düz öreceğiz. Evet.
Son 7 ilmek kalana kadar düz öreceğiz. Düz öreceğiz. Zaten haroşada düz ördüğüm için ters örenler için de söylüyorum arkadaşlar. Bu şekilde anlatıyorum. Son 7 ilmeğimizde haroşa olup sırayı tamamlayacağız. Evet, ben haroşayı da düz ördüğüm için düz örerek sıramı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzdeyim. Arka yüzde 7 ilmek haroşamı örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek haroşadan sonra ters örerek ilerliyorum. Evet, kenar patığı arka yüzden sağ tarafta oluyor. Evet, artık bilirsiniz, bu şekilde devam edeceğiz. Desenimizi biliyorsunuz zaten. Desenimizi yaparak ilerleyelim. Yaka oyuntusu koltuk kesimini göstereceğim arkadaşlar. Evet, tamamlayıp döneceğim. Evet, sol ön bedeni de koltuk kesimine kadar ördüm. Ne yaptık? Desenlerimi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 desen yaptım. Bir sıra haroşa olacak şekilde ördüm en son. Şimdi yine burada koltuk kesimi sağ tarafta olacak. 6 ilmek haroşamı örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek haroşadan sonra sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Ve yine haroşa örerek ilerliyorum. Son 8 ilmek kalana kadar örelim. Evet, yaka oyuntusunda 8 ilmeğim kaldı. İlk ilmeği örmeden aldım. Sıradaki ilmeğin şöyle yönünü çevirip sağ şişimi alıyorum. Ve sağa doğru ikisini bir örüyorum. Haroşa olarak örüyorum. Kalan 5 ilmek haroşa, son kenar ilmeğimi de örmeden sağ şişimi alıyorum. Çevirdim, arka yüzdeyim. Hiçbir işlem yok. Arka yüzde haroşa örerek. Çünkü haroşa deseni yapıyoruz. Haroşa örerek sırayı tamamlayalım. Evet, arka sıradan haroşa örerek tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. İkinci eksiltme sıram. 6 ilmek haroşamı örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, 6 ilmek haroşadan sonra sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Evet, 2 sıra haroşa yapmıştık. Şimdi düz örerek ilerliyorum. 8 ilmek kalana kadar örelim. Şöyle hızlıca örsem. Evet, daha varmış. Evet, 3, 6, 7, 8 ilmek kalana kadar haroşa ördüm. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeği yönünü çevirip sağ şişimi alıyorum ve ikisini bir sağa doğru haroşa olarak örüyorum. Ve haroşalarımı örüyorum. Son kenar ilmeğimi de örmeden sağ şişimi alıyorum. İkinci eksiltme sıramı tamamlamış oldum. Arka yüzdeyiz. 7 ilmek haroşa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek haroşadan sonra ters örerek ilerliyorum. Evet, son 7 ilmek kalana kadar ters öreceğim. Şöyle hızlıca öreyim. Sayalım. 3, 6, 7 ilmeğim kalmış. Son 7 ilmeği de haroşa örüp sırayı tamamlıyorum. Ön yüzde 3. Eksiltme sıram. Evet, yanlış saymadım. 6 ilmek haroşamı örüyorum. 3, 6, 7 ve 8. ilmek ikisini bir örüyorum.
Ve yine düz örerek ilerliyorum. Üç sıra önden düz, arka yüzden ters olacak. 8 ilmek kalana kadar öreceğim. Şöyle 3, 6, 7, 8 olmuş. İlk ilmeği örmeden aldım. İkincisinin yönünü çeviriyorum. Sağa doğru ikisini bir haroşa olarak ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de örüyorum. Son kenar ilmeğimi örmeden sağ işimi aldım. Çevirdim. Arka yüzde pirinç desenine başlayacağız. Onu da kısaca göstereyim. 7 ilmek haroşam örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7 ilmek haroşayı düz ördüğüm için sıradaki ilmek ters, sıradaki ilmek düz, bir düz bir ters, bir ters, bir düz bir ters. Evet, son 7 ilmek kalana kadar örelim. Şöyle göstereyim mi, öreyim mi? Bazen de düşünüyorum. Acaba kamerayı durdurup mu arkada mı örsem? Bir düz bir ters, 3, 6, 7 ilmek. Bu ilmeğimi de düz örmem gerekiyor. Kalan 7 ilmeği haroşa örüyorum. Koltuk kesiminde 5 ilmek eksilteceğiz. Sonra sadece yakada eksiltmeye devam edeceğiz. Dördüncü eksiltme sıramdayım. 6 ilmeğimi örüyorum. 3, 6, sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Pirinç deseni için düz ilmek var karşımda, üzerini ters örüyorum. Tersin üzeri düz, düzün üzeri ters. Evet, bir düz bir ters. Son 8 ilmek kalana kadar. Şöyle sayayım. 3, 6, 7, 8 ilmek kalmış. İlk ilmeği örmeden aldım. İkincisinin yönünü çeviriyorum. Sağa doğru ikisini bir ördüm. Evet, sırayı tamamladık. Arka yüzde 7 ilmek haroşadan sonra 3, 6, 7 pirinç desenimi yapıyorum. Bakın bunu ters örmüşüm. Burada ters görüntüsü var. Üzerini düz örüyorum. Düzün üzeri ters. Tersin üzeri düz. Evet. Bilirsiniz, son 7 ilmek kalana kadar haroşa öreceğiz. Ön yüzden 5. eksiltmemizde tamamlayalım 5. eksiltme sırasını. Sonra sadece yakadan devam edeceğiz. Onu göstereceğim. Evet, 5 sıra eksiltmemi yaptım. Şişimde ilk önce 40 ilmek vardı. 5 sağda 5 solda toplamda 10 ilmek eksiltme yapmış olduk. 30 ilmeğim var. Sadece yaka oyuntusuna devam edeceğiz. Koltuk kesimini tamamladık. Şişimizde 23 ilmek kalana kadar eksiltme yapacağız. Bakın burada eksiltmemi yapmadım. Sadece yaka oyuntusuna devam edeceğim. 8 ilmek kalana kadar örüyorum. Şöyle 3, 6, 7, 8 ilmek kaldı. İlkini örmeden aldım. İkinciyi de çevirip alıyorum. Sol şişime aktardım. İkisini bir haroşa olarak örüyorum. Evet, 7 sıra daha kesim yapacağız. Sayarsak ilmek sayısı da 23 ilmek kalana kadar bu şekilde devam edelim. Evet, 3, 6, 7. Baştaki 7 ilmek haroşa. 3, 6, 7. Sondaki 7 ilmek haroşa. Şimdi zaten haroşa sırasına geçmişiz. Ortadakiler de şimdi haroşa deseni olacak. Evet, 23 ilmek
kalana kadar örelim. Evet, şişimde 23 ilmek kalana kadar yaka oyuntusunu yaptım. Beraber sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23 ilmeğim kaldı. Yeterli, artık bilirsiniz. Eksiltme, artırma hiçbir işlem yapmadan diğerini ne kadar ördüyseniz aynı boyutta örelim. Sonra kesimi yapacağız. Arka bedene geçeceğiz. Evet, sol ön bedeni de tamamladım. Yine diğeriyle aynı boyutta olana kadar ördüm. Desenlerim 1, 2, 3, 4 desen yaptıktan sonra 2 sıra haroşayla tamamladım. İlk ilmeğimi örüyorum. Sonra onu sol şişime aktarıp ikisini bir örüyorum. Evet, sırayla bütün ilmeklerimizi keselim. Evet, ilmeklerimi kestim. İpimi de kesiyorum. Son ilmeği içinden geçirdim. İkinci parçamızı da tamamladık. Şimdi arka bedene geçeceğiz. Arka beden için şöyle alayım. Evet, arka beden için şişime 74 tane ilmek atacağım. Evet, şişimize 74 ilmek atalım. Lastik örgüyü nasıl yapacağız onu size göstereceğim. Evet, şişime 74 tane ilmek attım. Şöyle çevirdim. Arka yüzde lastik örgümüze başlıyoruz. İlk 2 ilmeği ters örüyorum. 1, 2. Evet, 2 tersten sonra 2 ilmek düz. 1, 2. Kenar patı yok. 2 düz, 2 ters, direkt o şekilde ilerliyoruz. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. Evet, ne yaptık? 2 ters 2 düz şeklinde başladık. Bu şekilde devam ediyoruz. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Son 2 ilmeğim de ters. Onları örüp sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüze geçtim. Tersi ters, düzü düz öreceğim. Lastik örgü. Kenar ilmek örmeden aldığım sıradaki ilmeğimi düz düz örüyorum. Evet, 2 ilmek düz olmuş oldu. 2 ilmek ters. 2 düz 2 ters. Bu şekilde lastik örgümüzü 13 sıra olana kadar öreceğiz. 13 sıra olduktan sonra artık bilirsiniz arkadaşlar, desen yapacağız. Desenimize geçeceğiz. 2 sıra haroşa, sonra 3 sıra önden düz arkadan ters, 3 sıra pirinç örgü, 3 sıra önden düz arkadan ters. Dediğim gibi bilirsiniz. Bu şekilde koltuk kesimine kadar örelim. Koltuk kesimini göstereceğim. Evet, dediğim gibi lastik örgüden sonra desenimizi yapalım. Koltuk kesimini göstereceğim. Evet, arka bedende koltuk kesimine kadar ördüm. Ne yaptım? Şöyle kısaca göstereyim. Bakın, desenlerimi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 desen ördükten sonra bir sıra haroşa gittim. İkinci haroşa sıramı yapmadım. Evet, şimdi 6 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek haroşa ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Koltuk kesimine başlamış olduk. İkisini bir ördüm ve haroşa örerek ilerliyorum. Evet, son 8 ilmek kalana kadar haroşa örerek ilerleyelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Son 8 ilmeğim kaldı. Şimdi ilk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeği yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Ve kalan 7 ilmeğimi de haroşa örüp 6 ilmeğimi de haroşa örüp
sıramı tamamladım. Birinci eksiltmemizi sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi arka yüzden haroşa desenimi yapıyorum. İkinci sıra haroşamızı örüyoruz şöyle. Evet, arka yüzden sırayı tamamlayalım. Evet, arka yüzden sıramı tamamladım. Çevirdim, ön yüzeyim. 3 sırada önden düz, arkadan ters öreceğiz ama eksiltmelerimize devam edeceğiz. İkinci eksiltme sıramdayım. İlk kenar ilmeğimi ördüm. Bu 1 2 3 4 5 6 ilmek haroşamı ördüm. 3 6 7 ve 8. ilmek ikisini bir örüyorum ve düz örerek ilerliyorum. Evet, son 8 ilmek kalana kadar düz örelim. Evet, sıranın sonunda 8 ilmeğim kaldı. Şimdi yine ikinci ilmeğin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Ve kalan 6 ilmeğimi örüyorum. Evet, son ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. İkinci eksiltme sıramı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzdeyim. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 ilmek haroşadan sonra ters örerek ilerliyorum. Evet. Son 7 ilmek kalana kadar ters öreceğiz. Evet, 7 ilmek kalana kadar örelim. Evet, arka yüzden son 7 ilmeğim kaldı. O 7 ilmeğimi haroşa örüyorum. Son kenar ilmeğimi de örmeden sağ şişimi aldım. Evet, çevirdim, ön yüzdeyim. Üçüncü eksiltme sıramız. 6 ilmek haroşamı örüyorum. 1 2 3 4 5 6 6 ilmekten sonra sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Evet, baştaki 7 ilmek haroşa, sondaki 7 ilmek haroşa. Burada 6 ilmekten sonra modelin başında 6 ilmekten sonra eksiltme yapıyoruz. Modelin sonunda da 7 8 ilmek kalasıya eksiltmemizi yapıyoruz. Evet, düz örerek ilerliyorum. Son 8 ilmek kalana kadar örelim. Evet, sıranın sonunda 8 ilmeğim kaldı. 3 6 7 8. İlk ilmeği, bakın burada düz ilmeği örmeden alıyorum. İkinci ilmeği de şöyle yönünü çevirip sağ şişimi aldım. Sonra sol şişimi aktarıp ikisini bir sağa doğru düz olarak örüyorum. Ve kalan 6 ilmeğimi haroşa örüp sıramı tamamlıyorum. Üçüncü eksiltme sıramızı tamamlamış olduk. Evet, çevirdim. Arka yüzden 7 ilmek haroşa, 3 6 7 ilmekten sonra şimdi şey yapacağız arkadaşlar, pirinç örgü yapacağız. 7 ilmek haroşadan sonra 3 6 7 ilmekten sonra haroşaları düz örüyordum. Sıradaki ilmeği ters örüyorum. Bir düz bir ters, bir düz bir ters. Evet, bir düz bir ters. Artık bilirsiniz, bir desenin bir düz bir ters örerek devam edeceğim. Son 7 ilmeği de haroşa örüp sırayı tamamlayacağım. 5 sıra eksiltmemizi yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, eksiltmelerimi tamamladım. Toplamda 5 sıra eksiltme yaptım. 5 ilmek sağda, 5 ilmek solda eksiltmemizi yaptık. Şişimde toplamda 64 tane ilmeğim kaldı. Artık eksiltme yapmıyorum. Hiçbir işlem yok. Düz bir şekilde ilerliyorum. Baştaki 7 ilmek haroşa olacak. Evet, 3 6 7 ilmekten sonra
desenimi yapıyorum. Evet, son 7 ilmekte haroşa olacak. Ense kısmına kadar örelim. Sonrasını göstereceğim. Arka bedeni de tamamladığım kesimi de yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi diğerleriyle aynı boyutta olana kadar ördüm. İpimi de uzun bıraktım ki dikeyim. Hatta iğnemi geçirdim. Üçüncü parçamız da tamamdır. Şimdi ben düz taraftan dikeceğim. Yine tersi bana bakacak şekilde yere seriyorum. Diğer parçalarımı da alayım. Şöyle. Onların da düz kısmı bana bakacak şekilde üzerine yerleştireyim. Evet. Şöyle. Buradan başlayacağız. Önce omuz kısmını dikelim. Şöyle iğneyle buraya geliyorum. Şöyle karşıdan böyle karşılıklı batacağım arkadaşlar. Siz nasıl biliyorsanız o şekilde dikebilirsiniz. Böyle haroşa temleri karşılıklı denk gelecek şekilde dikelim. Şöyle buraya kadar. Sonra diğer omuzlu, şunu keşke uzun kesseydim ya da bu ipi uzun bıraktım. Bununla dikebilirim. Bunu da dikelim. Sonra koltuk altı dikimini göstereceğim. Gördüğünüz gibi omuz kısımlarını diktim. Hatta bu yan kısmı da diktim. Şöyle. Şimdi beraber burayı dikeceğiz. Düğmelerini de diktim arkadaşlar. Şöyle iğnemi aldım. Alttan başlayacağım. Şöyle köşeye düğümü saklayacak şekilde şuradan itibaren giriyorum. Köşeden çıkıyorum. Evet. Buradan da şöyle köşeden çıkacağım. Evet, şöyle yine karşılıklı batacağım arkadaşlar. Bilirsiniz zaten karşılıklı batıyorum. Evet, nasıl dikeceğim? Şöyle haroşalara denk gelecek. Pirinç desenine denk gelecek şekilde. Nereye kadar dikeceğiz? Şöyle. Buradaki ilk haroşa sırasına kadar dikelim. Burayı da böyle karşılıklı batalım. Bundan sonra ipimizi kopartalım arkadaşlar. Pardon, evet burada. Hem buradaki ilk haroşa sırası hem karşıdaki ilk haroşa sırasına kadar dikelim. Evet, dikimi tamamladım. Aynı şekilde diğer tarafı da dikersiniz. Düğmelerimiz de hazır. Çok hoş, çok güzel oldu. İçmesinde arkadaşlar boyut olarak da kolaylık olarak da çok çabuk yaptım. Yani oturursanız bir günde kolaylıkla yapabilirsiniz. Şöyle santim olarak yine vereceğim. Şöyle eni 30 santim olmuş arkadaşlar. 30 santim. Bir desen daha büyük yaparsanız 3 yaşa kadar kolaylıkla olur diye düşünüyorum. Çocuk zayıfsa. Evet, yukarıdan aşağıya doğru da 34, hatta böyle düzeltirsem 35 santim gibi görünüyor. Evet, kol evinde göstereyim. Kol evi de şöyle şuraya kadar 11,5 santim. Şöyle omuz hizası. Gördüğünüz gibi 9,5 santim. İdeal boyutlarda çok hoş, çok güzel bir yeleğimiz oldu. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz.
Bunu unutmayın arkadaşlar. Lütfen desteklerinizi bekliyorum. Daha çok kişiye ulaşması için mutlaka yorum, beğeni istiyorum sizden. Çok şey istemiyorum. Yani ücretsiz izleyebiliyorsunuz. Sadece yorum ve beğeni istiyorum. Arkadaşlarınıza, sevdiklerinize tavsiye ederseniz çok mutlu olurum. Şimdi değil, ileride örmek istiyorum derseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.